Merhabalar hanımlar, beyler, çocuklar, gençler. Ribeiro'nun mutfağına hoş geldiniz. Ben Yasemin Ribeiro Simoes. Bu benim ilk tarif verdiğim video. O yüzden çok heyecanlıyım. Bir o kadar da sevinçliyim sizlerle buluştuğum için. Daha önce İngilizce kanalıma İngilizce tarifler paylaştım ve bunları paylaşmaya da devam edeceğim. Fakat eşit zamanlı olarak, hatta biraz daha geç olarak, vakit buldukça tabii, Türkçe'ye de çeviriyorum bu videoları. Ve bu videoların sayısı da gelecekte iki kanalda da artacak. İki kanalıma da göz atabilirsiniz. Altyazılarda bulabileceksiniz. Evet, gelelim bugünkü tarifimize. Alman mutfağının çokça yapmış olduğu sütlü çörekler tarifim var. Sütlü poğaça da deniyor. Son derece lezzetli, çocukların sevdiği, yumuşacık gevrek bir tat. Kahvaltı sofralarımızı özellikle çok güzel süslüyor. Hatta görünümü de çok güzel. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Benim nasıl yaptığımı merak ediyorsanız kanalda kalın, izlemeye devam edin ve abone olmayı da unutmayın. Öncelikle 170 mililitrelik sütün içerisine, ki bu bir çay bardağı artı bir kahve fincanı yapıyor, bir paketten biraz daha az kuru maya ekliyorum ve çözülene kadar karıştırıyorum. İki dolu yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağını eritiyorum. Sıvı yağ da olabilir. Bu arzunuza bağlı ama tereyağı daha çok lezzet verecektir. Diyen yağı soğuması için biraz kenarda bekletiyorum. Mikserime bir su bardağı unun 140 gram olduğundan yola çıkarak 350 gram, yani 2,5 su bardağı kadar un eliyorum. Hazırladığımız mayalı ılık sütü katıyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 yumurta ve çeyrek su bardağı kadar tuzsuz krem peyniri karışımın içine ekliyorum. Makineniz yoksa direkt elle yoğurabilirsiniz veya el mikserinizi de kullanabilirsiniz. Ben kolaylık olsun diye önden makineyle yoğurduruyorum, sonra elle yoğurmaya başlayacağım. Malzemeleri önden biraz karıştırdıktan sonra erimiş yağı ekliyorum. Şu an tüm malzemeler mikserin içinde bulunuyor. Hamurumuzun kıvamı çok yumuşak olmalı. Fakat tuttuğumuzda ellerimize öyle çok fazla yapışmamalı. Bu arada kabımın içini biraz yağlıyorum. Evet, hamur tam kıvamına gelmiş durumda. Kaba alıyorum, kapağını kapatıyorum. Üzerine bir bez örterek mayalanması için şöyle 1,5-2 saat kadar oda sıcaklığında bekletiyorum. Hamurumuzun hacminin 2 katına çıkmasını bekleyeceğiz yani. Gördüğümüz gibi hamur 2 kat kabarmış durumda. Biraz kabarcıklarını alayım. Bu arada çocukların hamurla neden oynamayı sevdiklerini anlıyorum.
Hamurla uğraşmanın eğlenceli ve rahatlatıcı özelliği var, öyle değil mi? Hamurumuzu 8 eşit parçaya bölüyorum ve teker teker gördüğünüz gibi şekillendiriyorum. Şöyle 30 dakika kadar beklettikten sonra parçaları tekrar işlemden geçiriyorum, yoğuruyorum ve bu sefer 26 santimetre pasta kalıbına aralarında mesafe bırakarak çiçek gibi diziyorum. Pasta kalıbınızın altını hafif unlayabilirsiniz. Ama sakın kalıbınızın kenarlarını yağlamayın. Sonra hamur fırında kalıbın kenarlarına fazla tutunamaz ve yükselemez pişerken. Yuvarlamaları dizdiğim kalıbın üzerine bezle kapatıyorum. Hacimleri artıp kalıbın kenarına yükselene kadar oda sıcaklığında tekrar bekletiyorum. Gördüğünüz gibi istediğim kabarıklığa eriştiler parçalar. Ben de aşağı yukarı 40 dakika kadar sürdü bu son bekletme süresi. Ve artık fırına sürebiliriz. Ben poğaçaları 175 derecede turbo ısıtıcıda 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Eğer siz sütlü poğaçalarınız daha çok kızarsın istiyorsanız 5-10 dakika kadar fazla pişirebilirsiniz. Bu size bağlı. Yalnız dikkat edelim, çok uzun da pişirmeyelim, parçalar fazla sertleşmesin. Bu arada tariflerin malzemelerini ve ek bilgilerini videoların alt kutusunda ayrıca okuyabilirsiniz. Bence bunlar kıvamında piştiler. Haydi bir göz atalım. Size şu güzelliği yakından göstermek istiyorum. Son derece kıvamında pişmiş. Yumuşak ve aynı zamanda gevrek. Bir de içine bakalım. Çok güzel pişmiş. Süngerimsi ve yumuşacık bir dokuya sahip. Evet, bir videomuzun sonuna geldik, bir tarifimizin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni bırakabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, okuyorum. Farklı tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.